Efendim bir kez daha selamlar. Şu anda sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en sıra dışı ve kendi kategorisinde en lüks otellerinden birisindeyiz. Aynı zamanda Kapadokya bölgesinin resmi belgeli ilk butik otel olan Kayakapı Premium Cafe'teyiz. Geçtiğimiz yıllarda Kayakapı Premium Cafe ile ilgili paylaşımlar yapmıştım. Sizlere fikir ve bilgi vermeye çalışmıştım. Şimdi buraya bir kez daha geldik. Kayakapı'yı sizlere bir kez daha hatırlatmak istedik. Çünkü Kayakapı, Kapadokya tatili için bölgeye gelen misafirlerimizin unutamayacağı bir konaklama deneyimi yaşatıyor size. Gerçekten çok farklı, çok özel özellikleri var. Bunlardan ilkini hemen söylemek isterim. Şu anda Kayakapı mahallesindeyiz. Burası aslında Erciyes, Hasan ve Melendiz Dağı gibi eskiden sönmüş birer yanardağ olan ve yıllar boyunca püskürttükleri volkanların etkisiyle oluşan tüf kayalıkların içinde insanların yaşadığı bir bölge. Ürgüp'ün ilk mahallelerinden bir tanesi. Tabii zaman içerisinde aşınan, yıpranan bu tüf kayalıkları insanların burayı boşaltmasına sebep olmuş. Yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuşken Kayakapı projesiyle o günlerine geri döndürülmüş ve dünyanın en lüks otellerinden birisi olarak tekrar hayata geçirilmiş. Şu anda da yine Türkiye'den ve dünyanın dört bir köşesinden turistleri, misafirleri ağırlıyor. Öyle ki şu anda bulunduğumuz alanda aslında oda diyebileceğimiz, daha doğrusu her birisinde eskiden insanların yaşadığı evlerin yeniden hayata döndürüldüğünü göreceksiniz. Öyle ki tarih içerisinde bu mahallede farklı dinlerden, farklı milletlerden insanların yaşadığını gösteren izler de var. Yani bir küçük kilise ve bir caminin de bulunduğu bir mahalle burası. Tabii ki yine çok büyük konaklar, çok büyük yerleşim alanları ve yıkıntıların yavaş yavaş tekrar hayata geçirildiği bölümleri de yine Kayakapı projesinin içerisinde UNESCO'nun da listesinde yer alan bir bölüm olarak bizleri karşılıyor. Ben de Kayakapı'yı sizlere bir kez daha keşif yolunu çıkarmak üzere birazdan lobi ve resepsiyon alanına geçeceğim. Kayakapı'yı size ifade etmeye çalışacağım. Oda örneklerini gideceğiz. Çok güzel bir restoran var, Maide isimli. Orada Kapadokya'nın ve bölgenin yöresel lezzetlerini usta şefler eşliğinde sizlere sunuyorlar. Bunun dışında hemen arkamda Revitya var. Yine Kapadokya'nın yüzyıllar boyunca burada yaşayan halkın kullandığı reçetelerle hazırlanmış menüleri tadım menüsü şeklinde, fine dining konseptinde size sunarak onu da yaşatmaya devam ediyor. Yani 2 tane ayrı restoranında misafirlerini ağırlayabiliyor Kayakapı. Onlarla ilgili fikir ve bilgi vermeye çalışacağım size. Lafı çok daha fazla uzatmayalım. Kısaca özetlemeye çalıştım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş lobi ve resepsiyona geçelim. Kayakapı keşfimize başlayalım. Buyurun lütfen. Efendim tüm videolarımızda ve tüm otel keşiflerimizde yaptığımız gibi Kayakapı keşfimize de sizler otele ilk geldiğinizde karşılaşacağınız, karşılanacağınız bölümle yani lobi ve resepsiyonla başlamak istiyorum. Tabii Kayakapı ilk başlangıçta anlattığım gibi eskiden bir mahalle yerleşimi, yani burada odalar her birisi farklı birimler halinde yerleşik düzende ve dolayısıyla geniş bir alana yayılıyor. Burada misafirlerimiz dilerlerse odalarına yürüyerek gidiş geliş yapabilirler. Dilerseniz de buradaki golf araçlarıyla, bagilerle ya da diğer araçlarla hava durumuna göre sürekli, yani saat gözetmeksizin sizin resepsiyona gelişiniz, restorana geçişiniz veya odanıza transferiniz anlık olarak sağlanıyor. Yani yürümeyi seven misafirlerimiz güzel Ürgüp manzarası eşliğinde yürüyüşler yapabilirler ya da buradaki araçlarla odalarına bırakılıyorlar. Tabii yaz aylarında buradaki teraslar çok güzel, açık bir şekilde misafirlere dinlenme ortamları da sunuyor. Şimdi yavaş yavaş resepsiyona bir giriş yapalım isterseniz. Buradaki bölümde sizlerin giriş işlemlerinin nasıl yapıldığını, hangi ortamda yapıldığını kısaca gösterelim. Yine Kayakapı'nın mimarisine, dekorasyona uygun böyle antika nitelikli bir kapıyla giriş yapıyoruz. Kolay gelsin, günaydın. Burası resepsiyon alanımız. Biz Kayakapı'yı keşfederken tüm odalarında, tüm kullanım alanlarında benzer dekorasyon bizi karşılayacak. Neredeyse antika özellikli mobilyalar, halılar, duvar süslemeleri bizleri karşılıyor. Tabii ki Kayakapı'nın ödüllerinden de burada bahsetmek istiyorum. Kayakapı, Kapadokya'nın resmi belgeli ilk butik oteli. Bundan bahsetmiştim size. Ve bu özelliği itibariyle dünyanın en lüks otellerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Yine dünyadaki en prestijli değerlendirme sitelerinde ve dünyanın en büyük turizm şirketlerinin yaptığı Kayakapı'da konaklayan misafirler tarafından doldurulan anketlerde defalarca dünya birinciliği, dünya ikinciliği ve dünya sıralamasında farklı kategorilerde yeri olan bir otel olarak yer alıyor. Çok yüksek puanlı bir değerlendirme. Kayakapı'nın her zaman gördüğünüz gibi duvarlarını süsleyen bir özelliği olarak öne çıkıyor. Mehmet Bey, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hemen yan tarafta misafir ilişkileri bölümü var. Çok kısa göstermek istiyorum. Duygu Hanım, günaydın, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Burada arkadaşlarımız sizleri karşılıyorlar. Yine tatiliniz sırasında Kapadokya'da ihtiyaç duyacağınız
Hem otelle ilgili hem de dışarıdaki turlarınızla ilgili, örneğin balon turu olabilir veya Kapadokya'da ziyaret etmek istediğiniz farklı yerler olabilir. Duygu Hanım veya bir arkadaşımız daha var. Öden sıra geliyor. Abdurrahman Bey miydi? Abdurrahman Bey. O da size yardımcı olacaktır. Burayı kısaca göstermek istedik. Yine dinlenme anları var. Lobi alan olarak kullanabileceğiniz. Burada keyifle içeceklerini yudumlayabilirsiniz. Yaz aylarında çok güzel üzüm suyu ikram ediyorlar. Duyuyorum, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir selam vermek istedik. Detoks içecekleriniz var. Çok güzel taze çekilmiş çekirdekle Şivo kahveler. Yola çıkarken de aracınıza almayı ihmal etmeyin, ben öyle yapıyorum. Mehmet, kolay gelsin. Evet, buradan devam edelim. Şimdi yavaş yavaş oda keşfimize başlayacağız. Burada da rahmetli Mustafa amcamızın, Sayın Mustafa Dinler'in tesbih koleksiyonu var. Dinler Oteller'in sahibi, aynı zamanda Kayakapı projesinin fikir babası. Dolayısıyla onu da burada rahmetli andıktan sonra Kayakapı keşfimize devam ediyoruz. Efendim, Kayakapı keşfimiz devam ediyor. Şimdi sırada Maide Restoran var. Burada bir kahvaltı büfesi görüntüleyeceğiz. Maide Restoran otelde kalan misafirlerimize, Kayakapı misafirlerine kahvaltı sunumlarını yapıyor ve özellikle akşam saatlerinde de hem yöresel Kapadokya lezzetlerini hem de Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetleri sunan bir alakart restoran olarak hizmet veriyor. Gerçekten çok şık ve misafirlerimizin keyif alacağını düşündüğüm bir restoran. Birazdan size kahvaltı sunumuyla başlayacak görüntüleri sunacağız. Akşam saatlerinde de Maide Restoran'daki yemek sunumunu, yaşamanızı tavsiye ettiğimiz deneyimi göstermeye çalışacağız. Bunun dışında Kayakapı'da bir de Revitya restoran var. Revitya bir tadım restoranı. Yine Kapadokya bölgesinin yöresel lezzetlerinin özenle seçilmiş ve yüzyıllar boyunca buradaki yerel halkın kullandığı lezzetlerin fine dining konseptine sunulduğu bir restoran orası ve dışarıdan da, yani başka bir otelde konaklıyorsanız bile Kayakapı'ya Revitya restorana gelebiliyorsunuz rezervasyon yaptırarak ve bu bahsettiğim özel konsepti, tadım konseptini deneyebiliyorsunuz. Bunun dışında Maide Restoran'da bahsettiğim gibi otel misafirlerimiz faydalanabiliyorlar. Sabah kahvaltısı konsepti dahil sunuluyor. Birazdan göstereceğim. Akşam yemeği de yine alakart olarak çok özel sunumlarla, ki çok başarılı bir ekip var burada. Hem şefler noktasında hem de sunum ekibi noktasında gerçekten pırıl pırıl bir ekip size hizmet veriyor. Buradan sonra da biz de kahvaltımızı yapacağız. Oda keşfimize başlayacağız. Kayakapı'nın birbirinden farklı kategorik odalarını sizlerin beğenisine sunacağız, değerlendirmesine sunacağız. Yine lafı çok uzatıyorum. Sırada Maide Restoran var. Keşfe başlayabiliriz. Buyurun. Efendim, Kayakapı'da sabah saatleri nefis bir gün ve bugüne enerji toplayarak başlamak üzere Maide Restoran'a giriyoruz. Girerken de Kayakapı sıcaklığını hissetmeye başladık. İlyas kardeşimizi karşıladı. Günaydın, hoş geldiniz. Tabii kendisi buradaki ekibin liderliğini yapan arkadaşımız. Yıllardır tanışıyoruz kendisiyle. Yine her zamanki şıklığıyla, Sağ olun. çok da güzel gözleme kokularıyla. Günaydınlar, kolay gelsin. Şimdi ben tekrar bilgi vereyim. Maide Restoran, otelde konaklayan misafirimize konsept dahilinde kahvaltı sunumu yapılıyor. Sabah saatlerinde. Günaydın Ömür Bey, Damla Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Günaydınlar. Harun Bey, günaydın. Günaydın. Yine mutfakta sorumlu şef arkadaşlarımızdan Harun Bey. Açık büfe olarak sunuyoruz kahvaltıyı. Evet. Değil mi? Gözleme ve diğer sıcak sunumlar da var. Müsaadenizle şöyle bir büfeyi göstermek istiyoruz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Yine pırıl pırıl bir ekip. Gerçekten çok hoş bir karşılama. Burada sıcak içeceklerin olduğu bir bölüm var. Yine fresh içecekler, detoks içecekler, meyve sularının olduğu bölüm var. Bu bölümü gösterirken otelde kullanılan gıda malzemelerinin kalitesini göstermek adına çok küçük ayrıntılar bile aslında belirleyici olabiliyor. Şimdi gözleme bölümünde dilerseniz masanızdan sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz de buraya gelip malzemelerinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Patatesli, peynirli, kaşarlı, zeytinli, kıymalı, nasıl isterseniz. Bakın, çok güzel orijinal tereyağı var. İlyas Bey, tereyağı nereden geliyor? Evet, Trabzon'dayım. Harika, Trabzon tereyağı. Peynirler de farklı yörelerden gelen peynirler var, değil mi? Evet. Dilerseniz burada bahsettiğim gibi malzemelerinizi kendiniz seçebilirsiniz. Derseniz de masanızdan sipariş verebilirsiniz. Ben çok kısa böyle bir göstermek istedik. Hemen belirtmek isterim ki tüm ürünler özenle seçiliyor. Birçoğu yöresel ürünler. Yöresel derken sadece Kapadokya bölgesinden değil, Türkiye'nin farklı yörelerinden getirilen peynirler, reçeller, zeytinler var. Burada yine füme etler, pastırmalar, yine kapalı reçel çeşitleri, salatalar, diyet yapan misafirlerimiz için burada yine kuru meyveler, musliler seçim yapılabilir. Yavaş yavaş ilerliyorum. Burada biraz daha tabii sıcak ürünler, yumurtalar, yumurtalı ekmekler ve börek çeşitleri var. Bunun dışında isterseniz tostunuzu yapabilirsiniz. Ekmek çeşitleri tamamı burada yapılıyor, ekmeklerin. Bu arada hemen bilgi vermek isterim ki
Sıcak servisleriniz masaya sipariş alınarak gerçekleştiriliyor. Yani omletleriniz, waffle'larınız, gözlemeleriniz, bunların tamamı masaya anlık olarak hemen isterseniz çok hızlı gösterelim. Bakın burada güzel de bir sunum yapmışlar. Gözleme, tost, yumurta çeşitleri, patates kızartması, ev usulü patates kızartması, pankek, waffle, meyve gibi ürünlerde yine masaya servis yapılıyor. Kayakapı'da Maide Restoran, Kayakapı'nın ve Kapadokya'nın genel mimarisine uyumlu şekilde dekore edilmiş. Kısmen antika diyebileceğimiz dekorasyon malzemeleriyle, mobilyalarıyla, aynı zamanda taş ve mağara işçiliğiyle hazırlanmış bir bölüm burası. Yine akşam saatlerinde biz Maide Restoran'da bir de akşam yemeği sunum göstererek size fikir vermeye çalışacağız. Kahvaltı büfesiyle ilgili genel bilgiler, görüntüler şimdilik bu şekilde. Efendim buyurun lütfen. Evimizin kapısını size açtık. Kayakapı Premium Caves'te ilk oda kategorisini en özel odalardan birisi olarak seçtim. Çünkü Kapadokya'ya tatile gelen misafirlerimiz genellikle bu odanın özelliklerini arayarak, beğenerek geliyorlar. Ben de Kayakapı'da size çok nitelikli, çok keyifli, içinde havuzu olan bir oda göstererek başlamak istiyorum. Bu odanın adı Majestic Cave Pool Suite olarak geçiyor. Gerçekten çok özel bir oda, çok da geniş bir oda. Farklı özellikleri var. Hem bir oturma dinlenme alanı var, hamamlı banyosu var. Çok güzel bir yatak şömine kombinasyonu var ve çok da güzel bir havuzu var. İsterseniz önce en can alıcı yerden, yani havuzdan başlayalım. Yine hem Kapadokya'nın hem de Kayakapı'nın yok olmaya yüz tutmuş, yıkılmaya, kaybolmaya yüz tutmuş eski evlerin dekore edilmiş hali. Yani mağara ve taş işçiliğiyle yeniden hazırlanmış ve dünyanın en lüks otellerinden birisi haline getirilmiş bir odayı gezmeye başladık. Tabii bu oda itibariyle diğer tüm odalarda dekorasyonun, yani seçilen mobilyaların, dekorasyon malzemelerin ve genel tasarımın birbirine çok benzediğini söyleyebilirim. Ama her bir odanın işte burada gördüğünüz havuz gibi farklı özellikleri var. Şu anda bulunduğumuz pool suite'te ben burada şöyle bir ambiyans hissediyorum. Sanki bir antik kentin tarih içerisinde çok lüks bir evinde konaklıyorsunuz. Yatağınızın hemen birkaç adım yanında böyle çok dekoratif güzel bir havuz var. İçerisindeki taşlar gerçekten o antik özelliği, tarihi özelliği yansıtıyor. İçeride hem yerden ısıtma sistemi var, hem klima sistemi var, hem Wi-Fi sistemi var. Hem teknolojik, telefonunuzu şarj edebileceğiniz özel aletler var. Büyük ekran televizyon var. Yatağınızın karşısında aktif bir şömine var. Bakın gayet güzel, bizim eski dönemlerde evlerimizde bulunan saatlerden var. Hatta telefon bile çok enteresan, göstermek isterim size. Yine eski dönemin özelliği yansıtan ve aktif olan bir telefon bu. Yani resepsiyon ve misafir ilişkilerini bu telefonu kullanarak arayabiliyorsunuz. Duvarlarda gördüğümüz bu elbiseler eskiden yine Kapadokya bölgesinde yerel halkın kullandığı elbiseler. Bu oda özelinde hemen karşı bir bar bölümü var. Dilerseniz o anı kullanabilirsiniz. Zaten bu oda kalan misafirlerimize özel ikramlar da yapılıyor. Meyveniz, çereziniz, şarabınız vesaire gibi. Hani ilave isterseniz bu tip hizmetleri de odanızda alabileceğinizi ve barı kullanabileceğinizi söylemek isterim. Burada çok şık, dekoratif bir makyaj aynası ve makyaj masası var. Yine bu bölümde bazı bilgilendirmeleri de bulabilirsiniz. Hem spa ile ilgili hem alakart restoranlarla ilgili. Şimdi tekrar yavaş yavaş aşağı iniyorum. Bu kilimlere de basmaya kıyamıyorum gerçekten. Hani antika özelliği olan çok dikkat çekici kilimler. Bu oda özelinde yine bir dinlenme alanı, oturma odası var. Aslında yine oda dedim ama evin salonu olarak düşünebiliriz burayı. Yine eskiden insanların evlerinde kullandığı sedir şeklindeki bu oturma alanları. Hemen karşısında ikinci televizyon, yatağın karşısında bir televizyon daha vardı. Tüm odalarda kapsül kahve ikram olarak sunuluyor. Yine meyve çayları ve diğer çay çeşitleri, kahve çeşitleri var. Şişe suyumuz bakın ne kadar güzel titizlikle hazırlanmış. Hani öylesine bırakmamışlar. Güzel bir kamuflaj yapmışlar ona. Oda servisi menünüz var. Tabii ki ekstra ücretli. Mini bar çok güzel çeşitli menülerle, çikolatalarla, çerezlerle ve içeceklerle dolu. Tabii ki o da ücretli olacaktır. Çünkü odanın konsepti, otelin konsepti oda kahvaltı. Yani sizler bir Kayakapı rezervasyonu yaptığınızda kahvaltı dahil olarak almış oluyorsunuz fiyatın içerisinde. Ama diğer yiyecek ve içecekler ekstra oluyor. Yine bu odanın dekorasyonunda eskiden kullanılmış eşyalar bu dekorasyonu tamamlıyor. Bakın burada bir çocuk elbisesi kullanılmış duvar dekoru olarak. Şu anda bulunduğumuz yer tonozlu yapıya sahip taş işçiliğiyle hazırlanmış bir bölüm. İsterseniz bir de banyoya geçelim. Banyosunda hamamı var. Bu arada şu anda gezdiğimiz odanın yıkılmaya yüz tutmuş, kaybolmaya yüz tutmuş eski halini görüyorsunuz. Bakın ne halden yavaş yavaş dönüştürülerek hemen tek odanın içine dönelim, şöyle gösterelim. Bu hale
getirilmiş. Gerçekten çok özel bir çalışma. Banyoya geçiyoruz. Şimdi banyonun sahip olduğu özelliklerden çok kısaca bahsetmek istiyorum size. Genel dekoru zaten görüyorsunuz. Odanın ve kaya kapının, Kapadokya'nın genel mimarisine çok uyumlu. Taş işçiliğiyle burası da hazırlanmış. Yine banyo tezgahı ve yer döşemesi her şey birbiriyle uyumlu. Burada kullanılan malzemeler oldukça kaliteli. Bulgari marka şampuanlar, sabunlar, zeytin sabunları, doğal zeytin sabunları var. Bunun dışında tıraş ve diş bakım setleri var. Yine hamamda kullanmak isterseniz bakın topuk taşı koymuşlar buraya. Takunyalarınız var. Havlu bu şekilde tertemiz bir halde konsept hazırlanmış. Hamamı göstermek isterim. En çok hani aranılan, dikkat çeken hamam bölümlerinden bir tanesi. Odaların birçoğunda hamamları var zaten Kaya Kapı'nın. Gün ışığı alan pencereleri var ve hamamın hemen karşısında duş almak isterseniz ayrı bir bölüm daha var. Bakın burası da yine gayet şık, hoş armatürleriyle, antik özellikle armatürleriyle hazırlanmış bir bölüm. Şimdi bu gezdiğimiz oda bir örnekti. Tabii ki tüm odalarda olduğu gibi Majestic Cave Pool Suite'inde güzel bir terası var. Yaz aylarında burada şezlonglar da konuluyor. Güzel bir salıncak şu anda kapatılmış. Yine bahar aylarından itibaren bunları kullanabilirsiniz. Ürgüp manzarası zaten size eşlik ediyor. Diğer odalarda benzer özellikler olacak ama her bir odanın kendine göre farklı büyüklüğü, farklı içerikte hizmet bölümlerini sizlere anlatıyor olacağız. Umarım bu odayı beğenmişsinizdir. Bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak Majestic Cave Pool Suite'lerin rezervasyonunu yapabiliyoruz ve sizlerin değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Videomuzu da başka odaları göstermek üzere devam ettireceğiz. Lütfen bu bölümde bir beğeni ve abone tuşuna basarak kısa bir yorum yazmanızı da ben hayten rica edeyim. Bu şekilde YouTube kanalımıza destek olmuş ve daha fazla kişinin videomuzu izlemesine vesile olmuş olacaksınız diyelim. Diğer odaları keşfetmek üzere turumuza devam edelim. Efendim Kaya Kapı Premium Cave'de keşfimiz devam ediyor. Az önce çok keyifli bir odayı, içinde kendi havuzu olan bir odayı gezmiştik. Tabii Kaya Kapı Premium Cave'de oda diyoruz. Aslında bunların hepsi daha önce burada yaşamış kişilerin isimlerinin yaşatıldığı birer ev. Yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuşken tekrar hayata geçirilerek Kaya Kapı projesiyle UNESCO'nun da desteğiyle koruma altında aslında uygun şekilde yapılmış ve şu anda dünyanın en lüks otellerinden, konaklama birimlerinden birisi olarak misafire sunuluyor. Az önce balayı çiftlerimizin çok dikkatini çekmiştir. Havuzlu bir oda gezdik. Şimdi ise iki farklı kategoride oda daha göstereceğim. Süleyman Bey evi ve Taşçı Ömer evinin bulunduğu bir avluya giriyoruz. Zannediyorum bu şekilde ne demek istediğimi daha iyi ifade edebileceğim. Her bir konaklama birimi aslında eskiden kullanılmış birer ev. Birazdan Süleyman Bey evinde tek yatak odalı bir konaklama birimi. Taşçı Ömer evinde ise iki yatak odalı bir nevi aile odası diyebileceğimiz bir oda gezdireceğiz. Böylelikle Kaya Kapı Premium Caves'te farklı büyüklüklerde, farklı özelliklerde, içinde havuzu olan ya da iki ayrı yatak odası olan ya da konak şeklinde daha büyük özellikleri de içeren, daha fazla özellikle içeren odalar olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada hava bayağı ısındı. Müsaadenizle ceketimi çıkaracağım ve Süleyman Bey evinden başlayacağız önce. Şimdi bizler ETS Tur üzerinden rezervasyon yaparken sizlere Kaya Kapı Premium Caves'te isimlendiren oda kategori isimleri var. Prime odalar gibi, Majestic odalar gibi, Glorious Cave odalar gibi seçenekler var. Biz mesela az önce gezdiğimiz oda Majestic Caves'te bir pool suite odaydı. İçinde havuz olan bir odaydı. Şimdi sağ taraftaki Süleyman Bey evi Glorious kategoride. Yani biraz daha küçük bir oda. Daha doğrusu hemen isterseniz göstererek ilerleyelim. Şöyle ceketimi şuraya bırakıyorum. Buyurun. Bakın zilimize de buradan basıyoruz. Şimdi her iki odayı yan yana gezerken ne demek istediğimi tam olarak anlatabileceğim zannediyorum. Burası aslında genel dekorasyon olarak Kaya Kapı'nın ve Kapadokya'nın bütün o yöresel dekorasyon özelliğini size hissettiriyor. Tabii ki Kaya Kapı'nın yüksek kalitedeki sunumlarıyla teknolojik anlamda yerden ısıtma sistemi, Wi-Fi sistemi, soğutma, klima sistemi, işte kapsül kahveler mesela burada misafire ikram ediliyor. Tüm odalara standart olarak yine diğer meyve çayları, kahve ikramları var. Buna ilaveten yine kaya içerisine oyulmuş, tüf kaya içerisine oyulmuş, taş işçiliği yapılmış ve o yörenin dekorasyon özelliğini tam olarak yansıtan odalar. Mesela burada bir köşe takımı deyince tabii bizim bildiğimiz köşe takımı vakti zamanında burada kullanılan haliyle yemek masasıyla beraber sizleri karşılıyor. Yine çok güzel antik özelliğinde bir kilimle beraber şömineye karşı artık ailenizle beraber burada bir akşam keyif yaptığınızı düşünebilirsiniz. Hemen yan tarafında bir boyanesiyle beraber bir çalışma masası ve yine anneannemizin evinden hatırladığımız
Benim için öyle bir saat var. Hemen yan tarafta yatak odası var. İlerleyebiliriz yavaş yavaş. İlk anlattığımız odadaki özellikleri çok benziyor. Mobilyalar, yatakların genel tasarımı, yastıklardaki ve diğer tekstil malzemelerindeki dekorasyon, duvarlardaki eski kıyafetler, bu bölgede giyilen, kullanılan kıyafetler, kadın ve erkek kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, taş işçiliği en çok göze batan ve bunların tamamını bir araya aldığımızda Kapadokya'yı size hissettiren bir konaklama ünitesi. Tekrar diyorum, Glorious kategoride bir oda burası ve mutlaka göstermek istediğim bir başka nokta. Bakın eskiden bu odanın hali bir mağara şeklindeymiş neredeyse. Yıkılmak üzereyken, yok olmak üzereyken şimdi günümüzde gördüğünüz gibi dünyanın en lüks konaklama birimlerinden birisi olarak sunuluyor. Bir de banyoya göz atalım. Banyosunun da çok güzel özellikleri var. Tabii ki lavabosu, tezgahı, aynası, aynı dekorasyon konsepti devam ediyor. Burada zeytin özlü sabunları, tıraş setleri vesaire ama bu odanın da bir hamamı var. Ve burası da gayet güzel gün ışığı alıyor. Yerden ısıtmalı, sıcacık bir ortam ve hamam keyfi yapmak isteyen için burası olanak tanıyor. Dilerseniz burada duş alanı var. Yine gayet güzel. Burada dekorasyonda kullanılmış güğümler, hamamda kullanmak isterseniz takunyeler, terazimiz bile var. Ama ben en çok şu antika telefonları seviyorum. Bunların hepsi çalışıyor biliyor musunuz? Yani resepsiyondan restorana, odalara kadar tüm telefonlar bu şekilde. Gayet güzel bence. Ve Glorious kategoride bir odayı örnek olarak göstermiş oldum size. Şimdi yan tarafta da bir aile odası tarzında 2 yatak odalı bir oda göstereceğim. Zannediyorum size fikir vermiş oluyorum bu şekilde. Kayakapı'ya geldiğiniz zaman sizler beklentinize göre, aile yapınıza göre dilerseniz havuzlu, dilerseniz de bu şekilde odalar alabileceğiniz ve bunun her birinin aslında burada yaşayan kişilerin evleri olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bakın şimdi Süleyman Bey evinden çıktım. Evimin terasındayım. Burada da tabii kış mevsimi olunca bunlar minderler vesaire bulunmuyor ama siz geldiğinizde hava güzel olduğunda minderlerinizi isteyebilirsiniz. Odada konaklama yapılırken burası oturulabilir bir konseptle size sunuluyor. Şarabınızı, çayınızı, kahvenizi hatta oda servisiyle buraya kahvaltınızı ya da benzer yiyeceklerinizi oda servisi menüsünde bulunan yiyeceklerinizi isteyebilirsiniz. Şimdi buradan hemen yan taraftaki Taşçı Ömer evine girelim. Bu arada Taşçı Ömer evi deyince buradaki evlere hani daha önce burada yaşamış kişilerin isimleri veriliyor ya. Bunlar arasında mesela Arabacı Mehmet Efendi evi olabilir. Ya da Boyacı Muhsin evi olabilir. Yani buna benzer birçok isimler var. Kuşçular Konağı var. 2 katlı 3 katlı konaklar var. Yine bunları birim olarak, ünite olarak da alabiliyorsunuz. Ve şimdi bu odaya da giriş yapalım. Daha büyük bir oda gezeceğiz. Bunun içerisinde havuz yok ama çocuklarla geldiğiniz zaman çok geniş, çok ferah ve 2 yatak odası olan. Bakın 1. yatak odası bölümü. Hani gerçekten kendinizi burada bir Kapadokyalı gibi, bir Ürgüplü gibi, bir Kaya Kapılı gibi hissederek konaklayabileceğinizi düşünüyorum. Yatağın hemen yanında yine bir köşe koltuk, yine bir sehpası var. Burada ikramlarınızı, meyvenizi, şarabınızı alabilirsiniz. Şöminenizi yakıp keyif yaparken burada da hani sohbetlere devam edebilirsiniz. Tabii ki yine teknolojik anlamda az önce söylediğim gibi televizyonunuz, internetiniz, ısıtma soğutma sistemleriniz, kapsül kahveleriniz bunlar zaten standart olarak tüm odalarda sunuluyor. Bu oda özelinde hemen yan tarafa geçtiğimizde şöyle gelelim. Bakın burada çok güzel sürprizler var sizi bekleyen. 2. yatak odası. Burası da bu oda özelinde çocuklarla geldiğiniz zaman aslında tabii bu bir büyük yatak, orada bir büyük yatak var. 2 tane çift kişi hani arkadaş grubu olarak da burayı kullanabileceğini söylemek isterim. Odaların genel yapısı itibariyle ayrı yatak isterseniz ek yatak konusunda otelden onay almak gerekiyor. Çünkü genel olarak standart yataklarda 2 ayrı yataklı odaları da kontrol ederek, talep ederek almanızda fayda var. Aslında burası da başlı başına bir oda olarak düşünülebilir. Çünkü bunun da kendine özel bir kapısı var. Bakın burada. Bu şekilde kullanılabiliyor. Bu odanın banyosu nerede? Hemen buyurun göstereyim. Çok orijinal bir banyosu var. Tam bir Kapadokya ortamı. Şöyle gideceğiz. Bir yeraltı şehrine gelmiş gibi hissedeceksiniz burada. Kapadokya'yı bilenler, Kaymaklı, Derinkuyu yeraltı şehrine gidenler bu banyoya geldiklerinde kendilerini o yeraltı şehrinde banyo yapıyor gibi hissedecekler. Burası gerçekten ambiyansı hem nostaljik hem de büyülü ve mistik bir ortam sunuyor size. Yine bir hamam var. Gördüğünüz gibi yine antika telefonumuz. Yine bir lavabomuz ve aslına sadık kalınarak dekore edilmiş bir bölüm. Bu arada duvarlarda lekeler görüyorsunuz. Bu lekeler kesinlikle hani bir boya vesaire yapılmadan kendi kaya katmanının içinde bulunan orijinal renkleriyle bırakılıyor. Şu anda volkanik tüf kayasının içindeyiz. Dolayısıyla
Burada herhangi bir boya yapılmadığı için de siz o yer katmanının kendi orijinal renklerini görüyorsunuz. Bunlar kaya katmanının içinde bulunan renkler. Buradan tekrar dışarı çıkıyoruz. Az önce giriş yaptığımız terasa doğru ve zannediyorum artık kaya kapı ile ilgili size fikir veren şu kapıyı da kapatalım. Görüntüler paylaşmış olduk. Tabii çok fazla oda seçeneği var. Yani hepsini çekmek, hepsini paylaşmak istesek zannediyorum 4-5 saatlik bir video çekimi yapmış olmamız gerekir. Rezervasyon için sorularınızı sorarken bizler zaten memnuniyetle bekliyor olacağız. Sizler kişi sayınıza göre, aile yapınıza göre oda seçiminizi yaparken bizden yardım alabilirsiniz. Zannediyorum daha çok şömineli odalar, hamamlı odalar, hatta havuzlu odalarda bize sorulacaktır. Biz de size elimizden geldiği kadar yanıt vermeye çalışacağız. Tatil ekibi olarak Kaya Kapı rezervasyonunu memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Biraz nefes nefese kaldım ama 2 oda daha göstermiş oldum size. Tekrar turuma devam ediyorum. Efendim Kaya Kapı Premium Case'te konaklamanın neden sıradan bir otel konaklamasına benzemediğini size burada yakından göstermek istiyorum. Çünkü Kaya Kapı projesi yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuş eski evlerin, mağaraların, tüf kayalarının yeniden hayata döndürülerek dünyanın en lüks konaklama birimlerine çevrildiği bir alan. Bu size yakından göstermek istedim. Şu anda Kaya Kapı projesinin sınırları içerisindeyiz aslında. Ve burada gördüğünüz yıkıntılar, terk edilmiş, yok olmaya yüz tutmuş yıkıntılar şu anda günümüzde Kaya Kapı Premium Caves ismiyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin büyük bir memnuniyetle konakladıkları dünyanın en lüks oteli ödülünü defalarca almış bir proje olarak misafirlere sunuluyor. Şimdi Kaya Kapı'nın bu simgesel kapısından tekrar havuzun olduğu bölüme geldik. Havuzdan görüntüler sunacağım size. Spa merkezine gideceğiz. Ama bir dinlenme alanını göstermek istiyorum size. Yine yaz aylarında burada hem dışarıda hem kış aylarında içeride oturma alanları var. Şöyle göstermek isterim. Yine yöresel mobilyalarla dekore edilmiş bir lounge alanı burası. Maide Restoran'ın hemen yanı başındayız. Burada da güzel, hoş sohbetler, çayınız, kahveniz eşliğinde zaman geçirebileceğinizi göstermek istedim. Yani tesiste dışarıdaki alanlar, içerideki alanlar bol bol keyif yapmanıza, dinlenmenize, sohbet etmenize olanak tanıyan bölümler ve tamamı gördüğünüz yöresel dekorasyon malzemeleriyle, mobilyalarla dekore edilerek yine mimari olarak taş işçiliğiyle hazırlanmış özel alanlar Kaya Kapı'nın genel tarzını yansıtan alanlar olarak sizleri bekliyor. Burada hemen dışarıda örneğin sigara kullanıyorsanız dışarıdaki bölümlerde oturabilirsiniz ve akşam saatlerinde ya da siz otururken sobalarını da açıyorlar. Yani serin havalarda da buradaki tahta benzeyen sedirlerde, koltuklarda oturarak keyfi çıkartabilirsiniz. Maide Restoran'da sabah açık ve kahvaltı vardı. Akşam gayet güzel yemek sunumları var. Öğle saatlerinde çok güzel menüleri var, çok güzel pizzaları var. O yüzden de Maide Restoran'da mola vereceğiz. Sonra havuz ve spa merkeziyle turumuza devam edeceğiz. Kaya Kapı Premium Caves'te tatil yapan misafirlerimizin ne kadar büyük bir keyifle burada zaman geçirebileceğini göstermek istiyorum. Tabii ki arkamda gördüğümüz havuzdan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Elbette yaz aylarında burada şezlonglarla beraber misafirlerin rahatlıkla güneşlenebileceği ve havuz keyfi yapacakları bir ortam. Ürgüp manzarası eşliğinde yüzerek havuzun tadını çıkardığı bir ortam var. Özellikle bahar aylarında Nisan gibi, Ekim gibi aylarda bu havuzun ısıtmalı olduğunu, özellikle rezervasyonun sırasında geleceğiniz tarihe göre bunu teyit ederek yine serin havalarda bile yanınızda şortunuzu, mayonuzu getirerek bu dekoratif havuzun keyfini çıkarabileceğini söylemek isterim. Ama bu bölümdeki tek keyif alanı burası değil. Hemen yan tarafta şöyle geçelim. Hemen yanındaki bölümden aşağı doğru ilerlediğinizde sizi hamam, sauna, fitness center, masaj room, vitamin bar yazan bir bölüm bekliyor. Bakın burası evet spa merkezi ama kesinlikle sıradan bir alan değil. Özellikle hamam ve saunası inanılmaz keyifli. Hamam bölümü ben tabii yüzlerce otel gezmişimdir. Birçok otelde görüntüler çektik, hamamları sizlerle paylaştık. Ama buradaki hamamı özellikle ambiyansı açısından ve sahip olduğu o muhteşem atmosfer açısından size yakından göstermek istiyorum. Kaya Kapı'ya gelirken mutlaka bir hamam, sauna, spa bölümüne zaman ayıracağım diye planlamanızı yapın. Bunun sebebini hemen göstermek istiyorum. Buyurun. Kaya Kapı'nın spa bölümünde gerçekten çok güzel, keyifli dinlenme alanları var. Şimdi burada tabii hem masaj odaları hem fitness bölümü hem de hamam özellikle size göstermek istediğim bölümler. Öncelikle hamamı göstermek istiyorum. Çünkü Kaya Kapı'ya gelip bu hamamın tadını çıkarmadan dönmek bence büyük kayıp olur. O kadar muazzam bir atmosferi var ki hemen göstermek istiyorum size. Yine yörenin mimarisine uygun tonozlu taş bir blok içerisinde ve Osmanlı kültürünü, hamam kültürünü tam olarak yansıtan dekorasyonda inanılmaz güzel bir atmosfer. Yine gün ışığı alıyor olması
bence büyük bir avantaj. İçeride ferah bir ışık var. Gayet güzel bir hamam keyfi yapmak için oldukça ideal. Ben de size burayı göstermek istedim. Kayakapı'ya geldiğinizde zannediyorum hamamı görmeden ve buranın tadını çıkarmadan dönmek istemeyeceksiniz. En az hamam kadar alımlı, en az hamam kadar mutlaka kullanmanızı tavsiye ettiğim bir diğer bölüm sauna. Neden böyle söylüyorum? Çünkü burası da muhteşem bir Ürgüp manzarasına sahip panoramik bir sauna. Yine konsept dahilinde ekstra ücret ödemeden bu alanı kullanabiliyorsunuz. Eğer masaj yaptırmak isterseniz burada yine keyifle kullanabileceğiniz bir masaj alanı var. Tabii ki masaj için rezervasyon yaptırmanız ve ekstra masaj bakım ücreti ödemeniz gerekiyor. Bir de fitness center bölümü var. Burada gösterelim. Fitness center bölümünün oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok geniş, çok büyük bir alan değil. Ama şöyle baktığımızda gayet güzel, yeterli alanlara sahip dumbbell bölümü, kardiyolar için, kardiyo antrenmanlarınız için koşu bantları ve bisikletler var. Uzay yürüyüşü yapılan aletler var. İstasyon var. Gayet güzel mekik sehpası var. Bence gayet yeterli. Yani Kayakapı Premium Case'te spa bölümü, sauna bölümü, hamam bölümü, masaj bölümü bir arada düşündüğümüzde hem mimarisiyle hem ambiyansıyla hem de olanakları açısından kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum ve videoma eklemek istedim. Artık Kayakapı'nın sahip olduğu bu olanaklarla ne kadar ayrıcalıklı bir tesis olduğunu da burada bir kez daha göstermiş olduk. Havuz ve spa merkezinde görüntüledikten sonra artık akşam yemeğini bekleyeceğiz. Ve Maide Restoran'da otelde kalan misafirler için sunulan hem Kapadokya yöresel mutfağından hem de Türk ve Dünya mutfağından lezzetli yemeklerin sunulduğu bir menüyü görüntüleyeceğiz. Sizler için videomuza ekleyeceğiz. Akşam yemeğinde buluşmak üzere. Efendim Kayakapı'da çok ama çok keyifli bir kış akşamındayız. Videomuz devam ediyor. Şimdi sırada burada konaklayan misafirlerimizin akşam yemeklerinin ne kadar keyifli bir deneyime dönüştüğünü göstermek üzere Maide isimli ana restorana giriş yapacağız. Şu anda havuzun başındayız. Çok güzel ateşler yanıyor. Muhteşem bir Ürgüp manzarası var. Ve şimdi size hem Kapadokya bölgesinin yöresel lezzetlerin hem de Türk ve Dünya mutfağından eşsiz lezzetlerin anlık olarak tazecik ve usta şefler eşliğinde çok iyi bir ekip tarafından sunularak hazırlanan Maide Restoran'dan bahsedeceğiz. Bütün bunların yanı sıra Kayakapı sadece Maide Restoranı değil, Revitya isimli çok özel bir tadım alakartıyla da sizleri bekliyor olacak. Yani burada 2 tane restoran var. Alakart olarak rezervasyon yaptırarak kullanabiliyorsunuz. Sabah saatlerinde Maide Restoran'da bir kahvaltı sunumu gerçekleşiyor. Burada konaklayan misafirler için, ama akşam saatlerinde çok keyifli, bahsettiğim gibi hem yöresel hem de Türk ve Dünya mutfağının lezzetlerinin sunulduğu muazzam bir ortam sunuyor size. Lafı çok uzattım. Hemen keşfe başlayalım Maide Restoranı. Buyurun. Ve Kayakapı Maide Restoran'a giriş yaptık. Birazdan menülerden görüntüler sunarak size fikir vermeye devam edeceğiz. Ama isterseniz önce genel dekorasyondan biraz bahsedelim. Tabii hem Kapadokya'nın hem Kayakapı'nın genel yöresel mimarisine uygun bir tarz var içeride. Taş ve mağara işçiliğiyle hazırlanmış bir yer burası. Tabii özenle seçilmiş mobilyalar, özel desenli koltuklar, tabaklar yine buna eşlik ediyor. Elbette birazdan bu yöresel atmosferi çok özel yöresel lezzetlerle de tamamlıyor olacaklar. Siz de geldiğiniz zaman özellikle eşinizle romantik bir akşam yemeği almak isterseniz Maide Restoranı'nın buna çok uygun bir ortam sunduğunu söyleyebilirim. Maide her gün size alakart olarak menüden yapacağınız seçimlerle sunumlarını gerçekleştiriyor. İsterseniz lafı çok daha fazla uzatmayalım ve menülere geçelim. Efendim şimdi Maide Restoran'da gerçekten çok şık bir ekip var. Şu anda Ömür Bey restoran şefi olarak bize bilgilendirmeler yaptı. Ben de size bunu aktarmaya çalışacağım. Ondan da yardım alarak. Tabii ki sizler geldiğinizde Ömür Bey ya da diğer ekip arkadaşlarımız sizi karşılıyor olacaklar. Çok özel menüler var, çok özel lezzetler var. Bana bahsettiniz. Ama sizin misafirlerimiz geldiğinde onlara tavsiye ettiğiniz ilk aklınıza gelen menüler hangileri? Başlangıç bölümünden mantar dolma, demi-glace soslu, salatalarımızdan fettüş salata, kendi özel sosuyla. Kırmızı et bölümünde de Kayakapı beğendi. Bizim aynı zamanda imza yemeğimizdir. Kayakapı beğendi. Evet. Közlenmiş patlıcan yatağı üzerinde ince bonfile et efendim. Peki. Tatlarımızdan da armut tatlısı bizim favori yemeklerimiz Armut arasında. tatlısı. Evet. Peki yöresel diyebilir miyiz biz Kayakapı beğendiği? Zaten hani zannediyorum ki buraya özel bir sunumla hazırlanıyor. Aynen. Bizim Kayakapı'ya özel bir sunumumuz eşliğinde geliyor. Ömür Şef'im şöyle bir şey var.
Şimdi Kapadokya'ya gelen misafirler testi kebabı yemek istiyorlar. Yöresel dediğimiz zaman burada en çok akla gelen yemeklerden bir tanesi bu. Evet. Ama ben biliyorum ki testi kebabı hani gelip buraya oturup ben bir testi kebap almak istiyorum dendiğinde orijinal haliyle sunulamıyor. Çünkü 6 saat 8 saat pişme süresi var bunun. Aynen öyle. O yüzden biz o yemeğimizi bir gün önce siparişini alıp misafire özel olarak hazırlayıp 6 saat pişmesi gereken bir yemek olduğu için Tamam. o şekilde sunumumuz var. Çok teşekkür ederim. Burada önemli vurgulamak istiyorum. Şimdi Kapadokya'ya gelip orijinal bir testi kebabı yemek istiyorsanız lütfen Ömür Bey'e ya da oteldeki diğer ekip arkadaşlarımıza, bu misafir ilişkilerindeki arkadaşlarımız olabilir, Abdullah Bey olabilir veya restorandaki arkadaşlarımız olabilir. Testi kebabını mutlaka bir gün önceden sipariş verin. Çünkü bunun dışında size anlık olarak getirilen testi kebapların hiçbirisi orijinal olmuyor. Normal tencerede pişen bir yemeği testiye koyarak sunum yapıyorlar. Orijinal testi kebabı en az 6-8 saat fırında kalması gerekiyor. Lütfen bu aklınızda olsun ve bunu da kesinlikle Kaya Kapı'da Maide Restoran'da deneyimleyin. Doğru söyledim mi? Doğrudur efendim. Peki ben bugün Kaya Kapı beğendiği denemek istiyorum. Bunun dışında misafirlerimize bilgi anlamında çok özür dileyerek sizden Tabii ki. müsaade alarak burada makarna çeşitlerinden spagetti bolognesi'den Napolitana, ev yapımı Kapadokya mantısına kadar yine hamur işi seçenekler var. Bunun dışında ızgara seçenekler var. Yani tavuk ızgaradan şiş kebaba kadar veya şöyle baktığımız zaman balık menülerine kadar birçok seçenek var. İstersen İbrahim şöyle bir yakından görüntü alalım menüden. Yani misafirlerimizin damak zevkine uygun olarak birçok seçeneği Maide Restoran'a sipariş verebiliyorsunuz. Bunun dışında tabii Kapadokya deyince akla şarap geliyor. Yemeklerinizin yanında menünüze uygun olarak damak zevkinize uygun olarak şarap tercihi yapabilir, sipariş verebilirsiniz. Özellikle bölgenin ödüllü şarapları olan Turasan ve Kocabağ'da unutulmaması gereken markalar olsa gerek. Çok teşekkür ederim Ömür Bey. Şarap dışında birçok alkollü, alkolsüz içecek gözümüze çarpıyor. Bir içecek menümüz var. Ben şöyle yine fiyatları da tabii bugün itibariyle bunlar değişebiliyor biliyorsunuz zaman içerisinde. Hani 6 ay sonra, 1 sene sonra videoyu izleyen misafirlerimiz ya gittik de fiyatlar değişmiş demesinler. Şöyle fikir verecek bir görüntü paylaşayım. Zannediyorum bilgilendirme anlamında faydası olacaktır. Ömer çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Zahmet verdik. Estağfurullah. Kaya Kapı beğendiğiyle başlayabiliriz. Bir de sizin çok güzel bir gavurdağ salatanız vardı. Onlarla ben denemek istiyorum. Bir de zahterimiz vardı. Evet, başlangıçlarda efendim. Hazır sizi yakalamışken bir de bu ürünlerin nasıl seçildiği konusunda fikir almak isterim. Tabii ki. Teşekkür ederim tekrar. Evet yavaş yavaş başlangıçlarımız gelmeye başladı. Damla Hanım gayet şık bir şekilde Kaya Kapı'nın o alıştığımız bildiğimiz şıklığıyla. Teşekkür ederiz. Zahmet veriyoruz ama. Teşekkür ederim. Nasıl başlıyoruz Damla Hanım? Başlangıçlarımız geliyor yemekten önce. Öncelikle Ege bölgemizden gelen zeytinyağlı zeytinimiz. Güzel. Daha sonra yine Ege bölgemizden özel getirttirdiğimiz kekik otu salatamız. Tamam. Taze kekik otu salatamız. Daha sonrasında zahter genelde Doğu bölgesinde yemeklerde çok fazla kullanılan bir özel karışım baharattır. Ve tulum peynirimiz. Yine aynı şekilde bunu da özel getirtiyoruz. Trabzon'dan geliyor, Sürmene'den geliyor. Enfes. Aynı şekilde burada özel yaptığımız ekmeklerimiz esmer ekmek, beyaz ekmek ve bazlama ekmeği olarak 3 çeşit ekmeğimiz geliyor. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz zaman geçirmeden başlangıçlarla lezzetleri tatmaya başlıyoruz. Tabii ki. Maşallah Türkiye'nin 4 tarafından Evet. katkıda bulunmuşsunuz. Peki teşekkürler. Şimdi başlangıçlardan sonra enfes kokusuyla Mantar dolma. mantar dolma geldi. Evet. Nedir özelliği Ömür Bey? Demi-glace soslu efendim. Hı. Kırmızı et öncesinde bir atıştırmalık ve kırmızı şarapla çok güzel uyum sağlıyor. Harika. Ve bazlamalar da kızarmış. Evet. Bizim Enfes bir görüntü. bazlama ekmekleri de bizim. Peki alabiliriz. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Müthiş. Enfes bir sunum. Tekrar elinize sağlık. Çok teşekkür Afiyet ederiz. olsun. Sağ olun. Şimdi şarap Kapadokya'da çok özdeş. Kapadokya'nın uluslararası arenada ödüllü ürünlerinden bir tanesi. Tabii ki Turasan markası. Bu ödüle layık olan özel şaraplarından bir tanesiyle bize eşlik ediyor. Ömür Bey. Turasan Seneler serisi Aha. 3 üzüm karışımı Cabernet Sauvignon, Merlot ve Shiraz.
Damağınızda içtiğinizde gerçekten bir daha içmem gerektiği dedirten bir şarap. Harika. Üzerinde zaten Ödüllü bir aldığı şarabımız, ödülle ilgili evet. güzel şeyler de var, etiketler de var. Her sene, yarışmalarda yani bir ödül kesinlikle kazanıyor. Hı hı. Evet. Tavsiye Bize edip beğeneceğinizi umduğum bir şarap bu. çok teşekkür ederim. Bize layık gördüğünüz için ayrıca teşekkür ederiz. Ben de misafirlerimize Turasan'la ilgili zaten Kapadokya'ya gelip giden misafirlerin markayı tanıyorlar, biliyorlar. Buraya geldiğiniz zaman sadece kırmızı şarap değil, rozu, beyaz şarabı aldığınız menüye bağlı olarak seçiminizi yapabilirsiniz. Tabii Kocabağ markasını unutmamak lazım. Yine damak zevkinize bağlı olarak bölgenin bir diğer seçkin özel markası, ödüllü markası Kocabağ'da burada size seçenek olarak sunulan şarap alternatiflerinden olacaktır. Aklınızda bulunsun. Teşekkür ederim. Nefis bir başlangıç. Çok güzel fırınlanmış mantarla devam ettik. Bu arada şarap zaten inanılmaz keyif veriyor. Ve salatamız geldi. Evet. Tamam, fettuş teşekkür ederiz. salatamız. Afiyet Ne olsun. salatamız? Fettuş salata. Tamam. Nedir yani fettuş salata bize? İçerisinde kendine özel bir sosu var. Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, limon suyu ve sumakla beraber. Harika. Peki İçerisinde. biz bu akşam menüyü biz seçmedik aslında. Ömür Bey'e bıraktık. O da bize misafirinden çok memnun kaldığı, en çok tercih ettiği menülerden böyle bir karma yaptı. Biz bunu sunuyoruz size. Evet. Tabii ki siz geldiğiniz zaman kendi arzu ettiğiniz şekilde, değil mi Damla? Mesela Evet. başka hangi salata çeşitleri var? Çilekli roka salatamız var. Güzel. Tavuklu sezar salatamız var. Güzel. Bademli keçi peynirli salatamız var. Çok güzel. Yani hem Çoban klasik, salatamız, aynen. harika, saymaya devam ediyor bu arada. Elinize sağlık. Ben bazen böyle çok hiperaktifim. Sözünüzü kesiyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani saygısızlık ettiğimi düşünmeyin lütfen. Estağfurullah. 4-5 çeşit salatamız sizin damak zevkinize bağlı olarak sunuluyor diyelim. Tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Gerçekten çok keyifli bir akşam. Kayakapı'da olmak, Maide Restoran olmak size büyük keyif verecek. Bunu mutlaka not etmenizi ve bir Kapadokya tatilinizde değerlendirmenizi önemli ben rica ediyorum. Tabii yemeğimiz devam ederken başlangıçlar, ara sıcak, güzel bir salata menüsü sonrasında ana yemeklerimiz geldi. Ben rica ettim ve sizi otelimizin egzekutif şefi Ceyhun şefimle tanıştırmak istedim. Hem onunla sizi tanıştırmak istedim hem de yemeklerimiz hakkında ondan çok kısa fikir vermesini rica ettim. Damla Hanım sunumumuzu yapacak. Damla Hanım ne getirdiniz bize? Kayakapı'nın imza yemeği. Öncelikle Kayakapı beğendiği getirdim. Kayakapı beğendiğimiz geldi. Ve diğer menümüz? Daha sonrasında Balıkesir kıvırcık kuzu pirzolamızı getirdim. Harika. Peki ben burada müsaadenizle Ceyhun şefimden buradaki hem masadaki menüler hem de diğer menülerimizle ilgili biraz bize fikir verirseniz çok Tabii sevinirim. ki. Kayakapı beğendi. İmza yemeğimiz zaten bizim. Közlenmiş patlıcan var altında. Üzerinde de bonfile eti kullanıyoruz. Tereyağında soteleyerek o şekilde. Yanında da domates, biberi var. Harika bir sunum. Güzel bir lezzet, hafif bir yemek. O şekilde. Pirzolamız var. Diğeri de kuzu pirzolamız. Aynı şekilde yanında mantar dolmamız mevcut. Çedar ve kaşar peynirli. Patates kızartması, lavaş ekmeğiyle. O da çok satılan yemeklerimizden bir tanesi. Başka böyle sizin hani ön planda Kayakapı'ya ve Maide Restoran'a gelen misafirlerimize tavsiye ettiğiniz, biz yine arkadaşlarımızdan biraz fikir aldık ama Evet. bir de şefimizin fikrini rica edelim. Yani genel olarak ana yemeklerimiz zaten tercih ediliyor. Pirzola olsun, kuzu pirzola olsun, bonfile olsun aynı zamanda. Beyaz et İşte, seçeneği olarak neler var mesela Ceyhun şefim? Tavuk ızgara var. Aha. Balıklarımız Balık mevcut aynı ekmeğimiz var. şekilde. Aynen. Her damak zevkine uygun Aynen. olarak farklı menüler sunabiliyoruz. Çeşitlerimiz oldukça zengin. O şekilde. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ben sizinle tanıştırmak istedim. Zahmet verdim. Kusura bakmayın. Yo estağfurullah. Ben Ee, teşekkür ederim. Tüm menülerimiz burada sizler tarafından hazırlanıyor değil mi? Evet. Ekmeğimize kadar her şey Evet. burada fresh olarak. Ekmeğimiz evet 3 çeşit ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Aynı şekilde sabah kahvaltısında da zaten. Bu arada pirzolamızla ilgili hani etin geldiği bölge konusunda bir fikir verdi arkadaşlarımız. Sizin Yani- söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet Balıkesir kıvırcık kuzusu. Balıkesir'den geliyor. Daha mı yumuşak oluyor? Daha mı Aynen lezzetli? daha yumuşak oluyor. Harika. Kuzunun yani cinsinden Tabii ki. o şekilde. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bizden çok soran testi kebabı ile ilgili açıklama yaptık. Testi kebabı ile ilgili misafirlerimiz yöresel Kapadokya testi kebabı yemek isterlerse size bir gün önceden sipariş Aynen. verecekler. Onu da hatırlattık. Bir kez daha bunu söylemiş olalım.
Cemciğim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ olun. ederim. Zahmet verdik. Afiyet olsun. İşinizden alıkoyduk sizi. Çok sağ olun. Afiyet Elinize olsun sağlık. efendim. Sağ olun. Bu keyifli akşamın finalindeyiz ve Damla Hanım tatlarımızı getirdi. Damla Hanım neler getirdiniz bize? Karadut soslu armut tatlımızdan getirdik. Tamam. Karadut sosumuz, pişmaniyemiz, pastacı kremamız ve üzerinde armutumuz. Harika. Pişmaniye. Çok güzel. Ve çikolata volkanı getirdik. O Kesme benim Maraş dondurmasıyla O benim beraber. favorim. Onu İbrahim'den ben alacağım birazdan. Yer değiştireyim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Başka hangi tatlılarımız var misafirin tercihine Fırın sunabileceğimiz? sütlacımız var, San Sebastian cheesecake'imiz var, trilçemiz var, Yanında katmerimiz, künefemiz var. katmer ve künefe de Evet. var. Daha ne olsun? Çay ve kahvemiz de var mı? Tabii ki. Tamam, ben o zaman çay rica ediyorum. İbrahim çay. Peki. Tabii ki hemen. Çok teşekkür ederiz. Afiyet çok olsun. keyifli, ne çok demek. güzeldi. Biz Çok teşekkür sağ olun. ederiz. Bu arada bir alerjik durumdan dolayı gözlerimdeki kızarıklık çok ön plana çıkmış olabilir. Kusura bakmayın diyeceğim bunun için. Biraz ilaç kullanmam gerekiyor galiba diyelim. Ve tekrar teşekkür ederim Damla Hanım. Sağ olun. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz. Çok keyifli bir Mayda akşamıydı. Sizler de Kapadokya yolunu düştüğünüzde Kayakapı'da konaklayan misafirimiz zaten burayı deneyimleyecektir diye düşünüyorum. Muazzam ekip. Böyle çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Damla. Çok sağ olun. Ben çayımı aldım. Dışarıda ateş başında çıkıyorum. Afiyet olsun. Misafirimiz çaylarıyla, kahveleriyle ya da şaraplarıyla çıkabilirler değil mi dışarıya? Çok sağ olun. Artık sorularınız varsa, Maide Restoran'la ilgili, Kayakapı ile ilgili merak ettiğiniz varsa hem yorumlar kısmından hem de bizim iletişim bilgilerimiz var açıklamalar kısmında. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Buna yanıtlamaya çalışırız. Bu şekilde videomuzun bölümünü kapatmış olacağız. Dışarıda ateş başında güzel manzaralarla sizlerle vedalaşacağız. Efendim çok keyifli bir Maide Restoran sunumundan sonra hem Kayakapı keşfimizin hem de bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım Kayakapı ile ilgili sizlere fikir verecek görüntüler, bilgiler paylaşabilmişizdir. Tabii sorularınız varsa az önce söylediğim gibi hem açıklama kısmındaki iletişim bilgilerimizden hem de yorumlar kısmından soru cevap şeklinde bize ulaşabilirsiniz. Bu güzel Kayakapı kış akşamından bir sonraki videomuzda, bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın demek istiyorum. Bu arada lütfen videoyu kapatmadan önce beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmemenizi, bu yöndeki takdirinizi esirgememenizi rica ediyorum. Hatta mümkünse bir de yorum yazarsanız YouTube sayfamızın algoritmasının videoyu daha çok öne çıkmasına destek olacağını söylemek isterim. Ve son olarak da tatil ekibi olarak Kayakapı rezervasyonunuzu memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki otel keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.